Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal Ramazan pidesi tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 11 bardak kadar un aldım. 4 adet pide yapacağım. İsterseniz malzeme miktarını düşürerek daha az pide yapabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı kadar tuz ekledim. 1 paket yaş maya ekliyorum. Instant maya kullanacaksanız 2 paket kullanabilirsiniz. Toz maya ve yaş maya aynı güçte olmadığı için toz mayayı aktifleştirip kullanırsanız çok daha güzel oluyor. 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledim. Toz şeker tamamen isteğe bağlı. Ben mayayı aktifleştirmesi için kullandım. Üzerine yaklaşık 3 bardak kadar ılık suyu ekleyip yavaş yavaş karıştırarak mayayı ve şekeri eritiyorum. İsterseniz bu aşamada çırpıcı kullanabilirsiniz. Unu alttan yavaş yavaş alarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. İlerleyen dakikalarda ne kadar su kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Ben bu tarif için toplamda 5,5 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. İyice yoğurmanız gerekiyor. Hamur toparlıyorum. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Hamurum 1 saat kadar bir sürede çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıp toparlıyorum. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamuru tezgaha alıyorum. Hamuru tezgaha aldıktan sonra hamur çok yumuşak olduğu için yumuşak yerlerine dokunmadan parmak uçlarıyla hamuru toparlıyorum. Bu aşamada isterseniz elinizi yıkayıp kurutabilirsiniz. Ben bu aşamada elimi yıkayıp kuruttum. Parmak ucu hareketiyle hamuru toparladım. Hamur kartı ile bölüyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur. Hamur undan destek alarak yuvarlak bir forma getirip beze şekline getiriyorum. Hazırladığım bezeleri galeta unu serdiğim tarafa alıyorum.
Pide hamurlarımı bu şekilde hazırladıktan sonra yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. İsterseniz masada dinlendirebilirsiniz, isterseniz de tepsiye alıp o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bir 10-15 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra tepsiye aldım. Tepside ekstradan bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Tepsiye aldıktan sonra elimle bu şekilde biraz düzeltiyorum. Daha sonra kenara alıyorum. Üzerini buzdolabı poşetiyle kapattıktan sonra ekstradan bir sofra beziyle kapatıyorum. Üzerinin poşete yapışmaması için bol bol un serpebilirsiniz. Aynı zamanda sizlere tavsiyem yağlı kağıt kullanmanız. Yağlı kağıt kullandığınız zaman pidenizi çok rahat çıkartabilirsiniz. Ben bu şekilde biraz zorlandım. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Üzerine sürmek için ben şifa suyu hazırladım. İsterseniz yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Eğer şifa suyu hazırlayacaksanız bir yemek kaşığı kadar unu uygun bir tabağın içerisine alın. Üzerine çeyrek çay bardağı kadar soğuk su, buzdolabından kullanabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağı dolusu kaynar suyu ekliyorum. Kaynar suyunu da ekledikten sonra iyice karıştırıp bir yemek kaşığı kadar pekmez ekliyorum. Pekmez tamamen isteğe bağlı, isterseniz kullanmayabilirsiniz ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Şifa suyu kullandığınız zaman yumurta sarısının verdiği kızarıklığı kesinlikle vermiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Üzerine çörek otu ve susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında yaklaşık 10-15 dakika kadar pişiriyorum. Pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin. Pidelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Kokusu bütün evi sardı. Gerçekten mükemmel kokuyor. Yumuşacık pamuk gibi oldular. İç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.